Herkese merhabalar. FL Studio'nun yepyeni sürümü FL Studio 2025 yayınlandı. Çok harika özelliklerle birlikte geliyor. Bugün sizlerle detaylı bir şekilde neler geldiğine, neler olup bittiğine bakacağız. İşimizi ne kadar kolaylaştırıp kolaylaştırmadığına bakıp karar vereceğiz. Beni tanımayanlar için ben Adnan Dedeoğlu Sayrobel. Çok uzun zamandır müzik sektörünün içerisindeyim. Aynı zamanda sizler için ücretsiz bir şekilde bu kanalda eğitim videoları çekiyorum. Yine diğer sosyal medya hesaplarında da minik minik içerikler paylaşıyorum. Beni tanıyanlar için evet saçımı kestim, evet çok çirkin oldu, hepsinin farkındayım. Bir daha olmayacak deyip konuyu burada kapatmak istiyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeniz ve videoyu sonuna kadar izlemeniz kanalın geleceği açısından çok önemli olduğu için desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda atarsınız zaten, seviliyorsunuz. Hadi hemen geçelim biz videoya. Evet, geldik şimdi buraya. FL Studio 2025'i açar açmaz karşılaştığımız zaten farklı bir ekran var. Normalde bu Welcome to FL Studio ekranı evet vardı ama şöyle bir şey yoktu. Launch Loop Starter diye bir özelliğimiz geldi. Bu nedir? Hızlıca buna bir tıklayalım ve bakalım. Bu bütün olayı değiştirebilecek seviyede bir özellik olmuş. Normalde Splice'ın içerisinde olan, Splice'ın bütün ses paketlerini kurcalayıp size bir şarkı yapmaya çalışan, bir loop hazırlamaya çalışan bir sistemdi bu. FL Studio'nun içerisine de geldi. Artık direkt Channel Rack'te hazır bir şarkı üretebilirsiniz rastgele olarak. Bunu da nereden çekiyor? Sound sekmesinden ulaşabileceğiniz FL Cloud içerisinden çekiyor. Şimdi bir hızlıca dinleyelim. Örneğin buradan genre seçebiliyorsunuz. Mesela bir trap beat seçebilirsiniz. Seçtiğinizden zaten rastgele her şey değişiyor. BPM de değişiyor burada. Tamamen değiştirmek istediğiniz zaman buradan bu tuşa basıyorsunuz. Örneğin melodi kısmını beğenmediniz. Burada da yine sizler için kullanacağınız bazı presetler veriyor. Bunları da değiştirebiliyorsunuz. Gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Dubstep konusunda ne kadar iddialı bilmiyorum ama bir bakalım şöyle. Denemek istedim, merak ettim. Yani dubstep yapması biraz daha zor bir tarz olduğu için hani bir loop'la yapabileceğinizi düşünmüyorum. Evet. Biz yine basit olan trap'e bakalım. Atıyorum, bunları beğendik. Şuradaki düğmeye bastığımız zaman direkt olarak kanallarımıza, yani playlistimize aktarabiliyoruz. Bir diğer değişikliğimize geçmek istiyorum buradan hızlıca. Artık bunlar atandığı tracklerde, yani mikser kanalında bizim büyük bir değişikliğimiz var. O da artık bizim o kadar uzun 120 kanala kadar giden bir listemiz yok. Artık kendiniz manuel ekliyorsunuz. Veya burada ekledikçe otomatik olarak oluşabiliyor. Bunları mesela nasıl siliyorum bir bakalım. Standart şekilde silemiyorum sanırım. Aynen şu şekilde silmem lazım. Yes. Örneğin şunu denemek istiyorum. Mesela bunu buraya koydum ve track dedim. Evet, yeni kanalı birlikte oluşturarak geliyor. Harika, güzel. Küçük projeler için hayat kurtarır. Böyle gözü çok yormayacak seviyede bir şeyler yapabilirsiniz. Büyük projeler için de 120 kanal limiti kalkmış oluyor böylelikle. Güzel bir haber, güzel bir güncelleme. Bir diğerine geçelim. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Bu özellik benim bayağıdır beklediğim bir özellikti. Bu özellikte de playlist üzerinde direkt olarak klipi artık editleyebiliyorsunuz.
biliyorsunuz. Nasıl yani? Şimdi normalde biz ne yapıyorduk? Mesela şöyle bir melodimiz var. Mesela bundan sonrasının aynı olduğunu biliyorum ben. Make unique diyorduk. İşte bunun pitch'ini yükseltiyorduk mesela. Şu şekilde bir şey oluyordu. Mesela böyle devam etmesini istiyorum bu şeyin. Ne yapıyorduk? Make unique yapmak zorunda kalıyorduk. Az önce gördüğünüz gibi ikinci bir make unique oluşturduk. Ama artık buna gerek kalmadı. Diyorlar ki buradan bunu kestiğiniz zaman artık bunun üstünde ayrıyeten işlem yapabilirsiniz. Bunu yapmak için de alt tuşuna basılı tutup 2 kere üstüne tıklamanız yeterli. Artık Clip Properties'i ayrıyeten kullanabiliyorsunuz. Yani Make Unique yapmanıza gerek kalmadı. Şunu ben 5'e aldığım zaman bu artık bozulmayacak. Sadece burası gördüğünüz üzere melodik yazısı burada duruyorken melodik pitch 5 olarak artık güncelledi kendini ve ikinci bir sample'da üretmedi. Onun artık ayrı olduğunu biliyor. Evet, süper. Bu inanılmaz mükemmel bir özellik. Ben sadece burada şunu merak ediyorum. Gain'i ayarladığımızı varsayalım. Sağ tıkladığım zaman direkt olarak olduğu seviyeye geçiyor. Yani burada aslında bizim knob ayarı yapmamızı istemiyor mu acaba? Evet, istemiyor. Burada knob ayarı yapamıyorsunuz. Yani bunu bir otomasyona bağlayamıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Peki şöyle bir şey yapsak. Atıyorum ben bunun ses seviyesini bir Create Automation Clip'e ayarlasam. Bununki değişecek mi? Evet, bu otomasyondan genel olarak hepsi etkileniyor. Yani ses seviyelerini falan aynı bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Bu da etkileniyor. Gayet güzel. Problem yok. Akışta problem yaratmaz. Yani burada biz ne yapacağız? İşte pitch'i değiştirebiliriz. Belki reverse etme özelliğini kullanabiliriz. Gayet başarılı olur. Veya stretchler yapabiliriz. Burada aynı zamanda bizim şu şekilde kullandığımız stretchler vardı. Farklılık yaratmak için kullanabilirsiniz. Evet, bu tarz şeylerde artık sizin sample'ınızı etkilemiyor. Harika. Normalde ne oluyordu? Onu da göstereyim. Eğer Make Unique yapmazsanız şunu mesela bir kapatalım. Make Unique yapmadık ve bunu bu şekilde böldüğümüz zaman atıyorum ben bunun işte pitch'ini değiştirsem, şöyle yapsam hepsi aynı oluyordu. Gördüğün gibi. Şimdi pitch'i eski haline getirdim. Orijinali bu. İkisi bir değişiyordu. Artık bu sorun kalkmış oldu. Bu da bence harika olmuş. Bir diğer özelliğimiz ise yapay zeka. Evet, FL Studio'da artık yapay zeka var. Neredendi o? Yes, buradandı. Buraya tıkladığımız zaman Gopher diye bir eklenti geldi. Artık burada entegre bir yapay zeka var. Örneğin buna ben Türkçe daha önce sormadım. Burada sizinle birlikte konuşacağım. Şarkımın kicklerini duyamıyorum. Bütün sesler kickleri bastırıyor. Ne yapmalıyım diye sorduğum zaman bakalım nasıl bir cevap alacağım. Öncelikle Türkçe cevap alabilecek miyim? Bunu merak ediyorum. FL Studio'da kick seslerin diğer sesler tarafından bastırılması çok yaygın bir miksaj problemidir. Ne yapması lazım? Kick'in ses seviyesini arttır. Sidechain, ducking. Aynen. Güzel. Benim istediğim cevabı vermiş oldu ve Türkçe bir şekilde vermiş oldu. Harika. Farklı bir şey deneyelim. Bunu yeni olarak nasıl yapıyorum? Evet. Yeni buradan tıkladığım zaman gidiyor. Beyaz ve siyah arka planı var. Elbette siyah kullanacağız diye düşünüyorum. Şu anda şarkımı görebiliyor musun? Yani proje içerisinde olup biteni anlayabiliyor mu, anlayamıyor mu? Bir ona bakmak istiyorum. Yoksa sadece danışman olarak mı var? Evet, benim şarkımı şu anda görmüyor. Sadece bir aslında danışmanlık görevi görüyor. FL Studio içerisinde benim bir danışmanım var. Peki, 150 BPM dubstep yapıyorum. Notası
D sharp, bass var, kick var, snare var, drumlar var. Ama bir şeyler eksik hissediliyor. Ne yapmam gerekir? Bakalım ne diyecek? Mesela white noise ekleyebilirsin diyecek mi? Veya background fill ekleyebilirsin diyecek mi? Bakalım nasıl bir cevap gelecek? Burada hani bizim standartize yaptığımız şeyleri söyleyecek mi? Evet, pad ve atmosferik sesler geldi. Evet, foley ve ambiyans da geldi. Güzel. Transition'lar ekle, güzel. Vokal örnekleri, choplar, harika. Tamam. Evet. Artık yani tıkandığınız noktada ne yapabilirim dediğiniz noktada Gopher size yardımcı olacaktır. Gayet de tatlı bir şey olmuş. Minik bir dokunuş aslında. Yapay zekayı güzel bir şekilde içine entegre etmişler. Evet, projeyi de görse, projeye de güzel örnekler, projeye de güzel yorumlar yapabilse çok daha iyi olurdu. Ama muhtemelen yavaş yavaş o noktaya da geliyoruz zaten. Bakalım sonumuz hayır olsun diyelim şimdiden. Bir güzel özelliğe daha bakalım. Duyuyor musunuz bilmiyorum, seste yüksek bir şekilde reverb var. Artık reverb'ü kaldırabileceğimiz bir sekme eklediler. Buradan tıklayıp deverb derseniz reverb işlemini kaldırabiliyorsunuz. General derseniz ayrı bir modda çalışıyor. Voice derseniz ayrı bir modda çalışıyor. Biz voice diyelim çünkü bir ses üzerinde çalışıyoruz. Ortalama 25 saniye civarında falan mevzuyu bitirdi. Mevzuyu bitirdikten sonra bir dinleyelim. Bu ses için fazla başarılı olduğunu söyleyemem ama yine de eskisine kıyasla bir fark yarattı. Bak, şuradaki reverb'ü net duyuyorsunuz zaten. Evet, eskisine göre biraz farkımız var. Bu çok kullanacağımız bir özellik mi? Belki podcast işleyenlerin çok işine yarayacaktır. Ama atıyorum bir ses beğendik, çok fazla reverb var. Onun reverb'ünü de kaldırıp kendi reverb'ümüzü oluşturmak için yeterli bir seviyede işlem yaptırabileceğimizi düşünüyorum. Bu da gayet güzel. Devam edelim. Ve benim için en önemli olan şey, bir elektronik müzik yapımcısıysanız eğer bu güncellemeye bayılacaksınız. Yeni bir pluginimiz var. Yeni pluginimizin adı da şu Melodic'i nerede? Gitar diye yazmış bunu. İlginç. Problem değil. Emphasis yepyeni bir limiter. Gerçekten harika gözüküyor. Biraz kullanma şansım oldu. Yani İlk bakışta şeye çok benziyor. FabFilter Pro L'e çok benziyor. Harika çalışıyor. Gerçekten ben çok beğendim. Bunu girip kesinlikle kurcalamalısınız. Şu anda zaten bende All Plugin Edition olmadığı için Trial version'da çalışıyor. Yani deneme sürümünde çalışıyor. Ama şöyle baktığım zaman gayet güzel bir şekilde işlemleri yapıyor. Şimdi genel olarak bakacak olursak burada aslında bir tavan limiter'ımız var. Limiter'ı buradan çekip işte gain'i yükseltebilirsiniz. Burada bazı sizlere özellikler verilmiş. Hani nasıl kullanacaksınız? Loud mu? Transient'lara mı odaklanacağız? Ne yapacağız? Bunlara bakabiliyorsunuz ve output'ta sesi kısabiliyorsunuz. İşte burada da routing'lerimiz var. Genel olarak aslında incelemesi bu kadar olacak. Biraz daha ben bunu kullanıp sindirdikten sonra sadece bu plugin için özel bir video çekebilirim kanalda ilerleyen zamanlarda. Genel olarak FL Studio'da güncellemelerimiz bu şekilde. Ben gerçekten beğendim. FL Studio her sene gittikçe daha da kendini geliştiriyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kullanacağımız güncellemeler bu şekilde. Elimden geldiğince sizler için detaylı bir inceleme videosu çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve hala beğen butonuna tıklamadıysanız, yorum yapmadıysanız çok üzülürüm. O yüzden hadi bakalım hemen onları halledin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.